Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy A04s'i inceleyeceğiz ve bu fiyatlara neden önermiyorum, bu cihaz niye alınmaz, hepsine birlikte bakacağız. Bana destek vermek, bu tarz videoların devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii ki öncelikle kamera, performans, batarya testlerine birlikte bakalım. Sonrasında hepsini değerlendireceğiz. Tasarımsal açıdan baktığımızda damla çentik ekran ve kalın çene yapısı biraz alt segment bir telefon olduğunu hissettiriyor. Arka tarafta parlak bir yapının kullanıldığını söyleyeyim. Malzeme yapısı tamamen plastikken A04s'i elinize aldığınız zaman da gerçekten ağır ve kalın hissettiren bir telefon olduğunu da belirteyim. 9.1 mm kalınlık ve 191 gramlık ağırlığıyla da kılıfla da kullansanız daha da kalınlaşacak bir cihaz. Ama arkadan baktığınız zaman da güzel bir tasarımının olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafta özellikle kameraların duruşu güzel diyebilirim. 3.5 mm kulaklık jackının olması da önemli bir avantajken A04s'te çift sim desteğimiz de var. Ekran kısmında ise 6.5 inç gibi gayet yeterli bir boyuta sahipken PLS panel, HD Plus ve 270 ppi piksel yoğunluğuyla gelen fiyatının gerçekten gerisinde kalan bir ekranla geliyor. Hem çözünürlük açısından hem panel kalitesi ciddi anlamda alt seviyede. 90 Hz olması ekranı kullanırken akıcı hissettiriyor ama renklerin canlılığı ve ton farkları açısından bu ekran sınıfta kalıyor. Telefonda çok fazla bir beklentiniz yoksa yine de herhangi bir video, film izlerken günlük kullanımda idare edecektir. Ama kesinlikle beğenmediğimi belirteyim. Yonga kısmında Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 850'yi görebiliyoruz. Bu işlemci 8 nanometre mimariyle beraber verimlilik düzeyi yüksek diyebilirim. Günlük kullanım için performans açısından alt segment bir telefona göre çok da yavaş kalmıyor ama rakiplerinin önünde de değil. Oyunlarda en alt grafiklerde 30-40 FPS verebiliyor. Bunun en büyük sebebi de bu işlemcinin yüksek performans anında çok stabil olmaması. Genellikle 30 FPS'ten düşük FPS'leri de oyun içinde alabiliyoruz. Uzun süreli oynadığımız zaman da telefonun ısındığını rahatlıkla söyleyebilirim. 4 GB RAM günlük kullanım için yeterli olsa da oyun tarafında bizi biraz zorluyor. Ama bu RAM miktarının 1-2 yıl içinde artık günlük kullanımda uygulamalarda bile yeterli gelmemeye başlayacağını söyleyebilirim. Burada kameralara baktığımız zaman da A04s'te üçlü kamera düzenini görüyoruz. Ana kamera 50 megapiksel f1.8 değerindeyken diğer kameralar makro ve derinlik algılama kameraları. Fotoğraf kalitesi beklentimin altında kaldı. Bu fiyat bandında çok daha iyi kamera performanslarını rahatlıkla alabilirken ışık oranı biraz düştüğünde veya fotoğrafların detaylarına baktığımızda bozulmalar çok net bir şekilde önümüze çıkıyor. Video tarafında da bu telefondan çok bir şey beklemeyin. Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 5 megapiksel Full HD 30 FPS çeken bir kameramız da var. İki kamerada da EIS yok. Bu yüzden de kamera performansı gerçekten kötü. A04s'in en iyi yanı bataryası. 5000 mAh batarya ve 15 Watt hızlı şarj desteğini görebiliyoruz. Bu batarya ile Galaxy A04s sizi hiçbir şekilde üzmeyecektir. Batarya anlamında güçlü bir telefon. Yazılım tarafında da Android 12 ve One UI 4.0 ile gelen A04s'te yazılım olarak da şu anlık herhangi bir problem bulunmuyor. Arayüzde gayet akıcı, uygulamaları ard arda açtığımızda da donma, takılma pek fazla olmuyor. Bunun dışında A04s'te 5G desteği yok. Hoparlör tarafında da mono bir hoparlör var. Ses yüksekliği olarak iyi bir seviyede olsa da ses kalitesi yönünden tabii ki böyle bir cihazdan çok bir şey beklememek gerekiyor. Hoparlör performansı da kabul edilebilir düzeyde. Son olarak suya ve toza karşı da herhangi bir dayanıklılığın olmadığını söyleyeyim. Şimdi A04s'i birlikte değerlendirelim. Galaxy A04s şu ana kadar fiyat performans yönünde incelemiş olduğum en düşük modellerden diyebilirim. Fiyatına baktığımız zaman ve özelliklerini değerlendirdiğimde ekran tarafında olsun, Yonga seti yani işlemci, performans konusunda, kamera yönünde de sınıfının kesinlikle gerisinde. Özellikle de işlemci konusunda sıkıntılı. Açıkçası deneyim açısından genel bütünüyle baktığımda da öne çıkan tek bir noktası dahi bulunmuyor. 90 Hz'lik ekran akıcılık yönünde iyi bir avantaj sağlasa da ekranın panel
genel kalitesi alt seviyede. Rakiplerinden bazı noktalarda ayrışıyor diyebileceğim bir özelliği de yok. Bu cihazın en büyük esprisi batarya performansı. 5000 mAh batarya, oyun oynamıyorsanız 2 güne kadar da sizi idare edecektir. Bunun haricinde şu anki fiyatıyla hiçbir artı özellik sunmuyor. Exynos 850 performans anlamında şu anda günlük kullanım için çok yavaş kasma donmalarla karşılaştığımız bir deneyim vermiyor. Fakat 1-2 yıl içerisinde ciddi anlamda yavaşlamalar başlayabilir. Uzun vadeli kullanmayı düşündüğünüzde Exynos 850 hiç güven veren bir işlemci değil. Hem yüksek performanslı olmaması hem de üretim teknolojisi eski nesil bir işlemci olduğu için Exynos 850 kullanan hiçbir telefonu önermiyorum. Sadece işlemci değil, kameralarda çok ciddi anlamda geride. Şu anki fiyatıyla değil ama fiyatı 4000 TL'nin altına gelirse telefondan çok bir beklentisi olmayanlar için, özellikle de Samsung bir telefon isteyip büyüklerinizi alabileceğiniz, belki değerlendirilebilecek bir seçenek olabilir. Açıklamalarda güncel fiyatlarına ulaşacağınız linkler de olacak. Oradan A04s'in fiyatlarını da kontrol edebilirsiniz. Bu tarz objektif incelemelerin devamı için de destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki video kadar hoşça kalın.